Yeni videomuzdan herkese merhabalar. Biz bugün yine Avşadası'ndayız. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Öncelikle bayramımızı kutluyorum. Bizler de bugün özel olarak güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz. Öncelikle Beyaz Saray'a gideceğiz. Oradan güzel görüntüler ekleyeceğiz. Sonrasında da akşam merkezde olan kutlamalara gideceğiz. Yani böyle güzel bir 30 Ağustos günü videosu çekmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar biz şimdi Beyaz Saray'a geldik. Buraya nasıl geldik hemen size ondan da kısaca bahsedeyim. İskeleden indiğinizde sağ tarafa doğru yönelmeniz gerekiyor. Yani yaklaşık herhalde bir 5-6 dakikalık mesafededir. Hemen size giriş ücretlerinden de bahsedeyim. Kişi başı 250 TL. Henüz herhangi bir indirim yoktu. Sezon boyunca 250 TL'ydi. Belki hani Eylül'ün ortasından sonra indirim olur mu bilemiyorum. Bugün birazcık fiyatlara değinmek istiyoruz aslında. Birazdan yiyecek içeceklerimizi de söyleriz. Size onları da gösteririz. Hemen şöyle denizi de gösterelim bence. İlk defa deniz anası gördüm Gökberk. Ama onun dışında genel anlamda deniz çok güzel. Bugün yani çıkmamayı düşünüyorum denizden. Gerçek bir yaz günü. Bu arada sizlere fiyatın içinde neler dahil onları da hemen söylemem lazım. Çünkü Gökberk beni oradan uyarıyor. 250 TL'ye şemsiyeniz var, şezlongunuz var ve herhangi bir harcama limitiniz yok. İsterseniz hani gelip hiçbir şey de söylemeyebilirsiniz ama fiyatlar da uygun yani. Yemek, içecek bence mutlaka söyleyin. Ücretsiz otopark da var. Gayet güzel ya, şu an çok güzel her şey. Benim burada en çok sevdiğim şeylerden biri de şu şemsiyelere asmış oldukları nazar boncukları çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten ayrı bir hava katmış buraya. Onun dışında konaklama yerlerinin önünde çok güzel begonviller var. Gerçekten burası böyle sanki Avşa değil de bir Marmaris tarafları gibi. Yani içeri girer girmez onu hissediyorsunuz. Gökçe güzel bilgilere değindi. Beyaz Saray arkadaşlar aslında normal bir otel, hatta yılların oteli. Mutlaka Avşa Adası'na geldiyseniz Erdek böyle feribotundan koca böyle Beyaz Saray yazan taşı görürsünüz. Ben biraz yol hakkında konuşmak istiyorum. Yol fena değil, yalnızca Beyaz Saray'a inerken tek şeride düşüyor. Orada hani gelmeden böyle bir korna çalabilirsiniz. Ya birazcık sadece böyle bir 100-150 metrede dikkatli olmak gerekiyor. Aracınız yoksa eğer adada buraya taksilerle de anlaşıp gelebilirsiniz. Öyle bir imkan da var. Buraya dolmuş gelmiyor diye biliyorum Gökçe. Galiba Beyaz Saray'a dolmuş yok. Geliyor galiba sadece. Evet, sadece taksiyle ulaşabilirsiniz veya kendi aracınızla, yine motorla da tabii ki de ulaşabilirsiniz. Gelip otelde de konaklayabilirsiniz bu arada. Oldukça güzel gözüküyor Gökçe otel. Bu arada arkadaşlar herhangi bir reklam ya da işbirliği değil ama mecburen galiba reklam dememiz gerekiyor. Evet, kendimiz geldik arkadaşlar. Kendimiz sizlere gösteriyoruz. Bu seneki favori yerimiz bizim Beyaz Saray oldu. Üçüncü gelişimiz oldu bu. Evet, üçüncü gelişimiz oldu. Gökçe, o zaman şöyle yapalım. Ufak tefek zaten yiyecek içecek bir şeyler söyleriz. Onların da fiyatlarını sizlere gösteririz. Hadi bakalım. Çok güzel. Deniz harika gözüküyor. Arkadaşlar bizim çaylarımız geldi ama zavallı Gökberk'in çayı şezlongunda kaldı. Müzik sesi birazcık fazla olduğu için buraya kadar yürüdük. Hemen şöyle gösterelim. Taze taze geldi. Bu arada da çayın fiyatı 30 TL. Daha çayımızı içeriz, bir denize gireriz. Daha sonra yemeklerimizi de söyleriz. Henüz daha acıkmadık. Gördüğünüz gibi sahili de oldukça güzel. Özellikle şöyle palmiye ağaçları da arkada çok güzel bir hava katmış Avşa Adamıza. Biliyorsunuz ki Avşa'da çok fazla ağaç yok. Sanırım bunun nedeni yangınlara karşı herhalde çok fazla ağaç dikmek istemiyorlarmış. Zaten toprağı da çok aşırı verimli değil. Hani üzümler falan yetişiyor ama bizim evde mesela bahçede doğru düzgün pek bir şey yetişmiyor maalesef. Bu şekilde bunu da söylemiş olayım. Gökberk'cim sen yine çayından ayrı kaldın. Yurt dışında da içemiyordun, Türkiye'ye geldin yine içemiyorsun. Evet, yurt dışında benim de en özlediğim Gökçe tabii ki de Türk çayıydı. Evet. Orada daha çok böyle black tea diye yapıyorlar. Ama tabii ki de Türk çayı demleme usulü olmuyor. Sıcak suyun içine direkt atıyoruz poşette çayı. Ama sağ olsun gerçekten çok güzel Türk restoranları sahipleriyle tanıştım. Kendilerinde her zaman demleme Türk çayı oluyordu. Hani hasretimizi öyle bir gideriyorduk. Şimdi de bu konuşma çok böyle gurbet özlemi gibi oldu. Lakin ben zaten kahve içiyordum arkadaşlar. Bir problem yok. Ama bana çay mı kahve mi dersen ben galiba çayı Ben seçerim. de biraz daha çaycıyım Evet. ya. Çünkü hani çay böyle kahvaltıda falan da iyi gidiyor. Özellikle tabii ki de yavaş yavaş istiyorsan gel yürüyelim yerimize doğru. Biz de denizin tadını çıkartalım. Şöyle denizi de
Bakar mısınız? Harika gözüküyor arkadaşlar deniz. İçip denize girmek istiyorum. Mister gibi bir deniz. Merak edenler olabilir. Adanın şu anda aslında iskeleyi karşımıza alırsak doğu tarafındayız. Hemen karşımız Karabiga, sol tarafımız Erdek. Sağ tarafta böyle biraz daha dönersek artık Şarköyleri göreceğiz Gökçe, Tekirdağ taraflarını. Konularda iyi, neyin nerede olduğunu çok iyi biliyor. Ben her sene gelmeme rağmen karıştırıyorum. Evet. Bir karşımızda Ekinlik var, orayı biliyorum. Marmara Adası tabii kocaman. Aynen. Güzel. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar biz de yerimize doğru dönelim. Ve bu güzel denizin tadını çıkartalım. Evet, şimdi adanın merkezine geldik. Sabah güzel bir Beyaz Saray yaptık arkadaşlar. Gökçe şimdi sizlere birazcık fiyatlardan bahsetmek istiyor. Evet, biz çünkü denize girip mayıştıktan sonra birazcık çekime ara verdik. Arkadaşlar ben çok güzel bir tane hamburger yedim. Fiyatı 450 TL'ymiş. Sanırım hamburgerin eti hazırdı ama gerçekten benim çok hoşuma gitti. Tam böyle yazlık yerlerde yenen o basit hamburgerler olur ya. İçinde işte domatesi, turşusu, marulu, bir de güzel bir sosu vardı. Benim çok hoşuma gitti ve gayet yeterliydi. Doydum. Toplamda o hamburger için 450 Türk lirası verdik. Onun dışında Gökçe gözlemeler oldukça güzel orada. Evet. Onların da fiyatı 200 liraydı galiba, değil mi? Ben sanki 250 diye hatırlıyorum. O civarlarda bir şey. Şey, Çaylar 30 lira. evet, Türk kahvemizi de içtik. 120 TL. 120 TL. Toplamda aslında ben size direkt fiyat da söyleyeyim. 5 kişi gittik biz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yedik de içtik. Yani Evet. güzel şeyler yedik. Epey bir çay kahvemizi içtik. 5 kişi için toplamda 2700 Türk lirası ödedim. Bana diğer yazlık yerlerle kıyasladığımızda açıkçası uygun geldi. Böyleydi Gökçe Beyaz Saray. Şimdi bugün burada 30 Ağustos arkadaşlar. Biz de aşağı indik. Hem aşağıyı şöyle akşam gezelim. Tabii insanlar merak ediyor. Eylül ayında, Ağustos ayında Avşa Adası nasıl? Hareketli mi diye. Vallahi gayet Valla inanılmaz hareketli arkadaşlar. Şuradan Gökçe bir sahil kısmını gösterelim. Bakalım. Bakar mısınız? Şu anda burada herkes eğleniyor. Herkes gayet mutlu. Yani tüm masalar neredeyse dolu burada. Halaylar çekiliyor. Değil mi? Gayet güzel ortam. İyi akşamlar. Sağ olun. Vallahi güzel Gökçe. Vallahi o nesim geldi arkadaşlar, çok güzel. Hadi bakalım. Gezmeye devam edelim. Evden çıkarken neredeyse uyumak üzereydim. Deniz beni bayağı mayıştırdı. Ama iyi ki gelmişiz ya. 30 Ağustos'u atlamadık, iyi oldu. Hareketli buralar. Bu arada dün akşam biz yine buradaydık. Dün akşam da Bora Duran'ın konseri vardı. O da gayet keyifli, enerjik bir konserdi. Gökçe ona katıldı. Evet. Ben ona katılmadım bu seferlik. Burada da halaylar çekiliyor. Yani bayağı kalabalık etraf. Oo, Bayağı kalabalık. Güzel Gökçe. evet. Arkadaşlar aslında yani Avşa deyince benim aklıma direkt buradaki meyhaneler geliyor. Gerçekten sıra sıra hepsi de çok Evet, güzel. şöyle meyhaneler demişken bakın mezeleri şöyle gösterelim sizlere. Oldukça güzel mezeler var. Merhabalar. Burası Köşen Balık Restoran'mış. Evet. Zaten birçoğu yan yana arkadaşlar. Mezeler de genel anlamıyla birbiriyle benzerlik gösteriyor. Siz içlerinden birini seçip kafanıza göre eğlenebilirsiniz. Evet, Türk bayrakları asılmış. Arkadaşlar burada da oryantal var. Gerçekten güzel, keyifli bir ortam. Oo bak, bugün özellikle kırmızı beyaz giymiş. Aynen, oldukça güzel. Evet. Avşa Adası gerçekten akşamları keyifli oluyor. Evet ya. Ben bu adada en çok şunu hissediyorum Gökçe. Tam anlamıyla böyle bir yazlığa geldiğimi hissediyorum. Evet evet. Onu ben de çok iyi Burası hissediyorum. tam anlamıyla bir tatil adası, bir yazlık adası. O Herkes sebeple o çünkü moda giriyorsun direkt. merkeze toplanıyor. O yönden güzel. Çok fazla insanlar ayrışmıyor farklı yerlere. gündüz gidebilecek aslında yerler mevcut. Lakin akşam oldu mu %90 arkadaşlar herkes merkeze geliyor. O yönden Gökçe'nin dediği gibi oldukça güzel aslında. Kumpirler sağ tarafımız, Evet. sol tarafımız. Biz kumpirimizi evde yaptık geçen gece. Daha Evet, sonra kendimiz- kumpirleri yedikten sonra hepimiz baygınlık geçirdik. Evet, Biraz fazla öyle bir- yemişiz.
durum oldu. Evet. Gökçe'nin bu konuyla alakalı bir güzel sözü var. Neydi Gökçe? Kumpir. Evet arkadaşlar, kumpirde bence açgözlülük yapmayacaksınız. Ben böyle orta boylu bir tane patates seçtim. Gökberk sağ olsun bir patates artı bir de yarım patates aldığı için kendine bayağı bir baygınlık geçirdi. Evet, mide fesatı Evet. geçirdik. İşte bizim dün oturduğumuz yerde burasıydı. Ha, bu Ada Kafe diye bahsettiğin Evet yer evet. burası mı? Annemlerin de çok hoşuna gitti. Burada da çay fiyatı 50 TL. 50 Bak, TL, güzel. gözleme falan da var. Gayet de temiz bir yere benziyor. Gelip bir gün burada da deneyeceğiz. Buradan daha iyi görebileceğiz Gökçe. Evet. Gerek meyhaneler olsun, gerek kafeler olsun. Bu tarz böyle sahillere masa atıyorlar. Şöyle bakın. Belli bir saate kadar insanlar burada denize giriyor. Daha sonrasında da böyle masalar, Oradan- sandalyeler konulmaya başlıyor. Evet, kafelere dönüşüyor. Çok güzel. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Bu arada 30 Ağustos yürüyüşü gerçekleşti galiba. Bayraklarla insanları ben gördüm, Instagram'da yürüyorlardı. Biz ona yetişemedik. Neyse. Zaten orada da büyük ihtimalle müzik telife girecekti. Evet. Merhaba. Maalesef. Merhabalar. Öyle tatlı bir gülümseme oldu aramızda. Sohbetimizi de gerçekleştirdik. Geçen sene bizim videolarımızı da izlemişler. Öyle de güzel oluyor. Burada böyle ada küçük olduğu için karşılaşıyoruz mutlaka. Evet, Avşa Adası'nda pek çok insanla sağ olsunlar. Evet. Denk gelebiliyoruz. Güzel oluyor. Bak burada pastane ürünleri var. Benim bu pastane konusunda favorim Avşa Pastanesi. Hatta Ama hiç buradan denedin mi? denemedim ama favorim orası. Öyle mi? Bu da ilginç işte bak. Ya hiç denemedim. Belki Evet. güzeldir, bilmiyorum. Şimdi zaten bir Avşa Pastanesi'nin oraya da gideriz. Evet ya, ben bu sene hep önünden geçerken her geçtiğinde canım ayrı bir şey istedi. Çünkü çok çeşitli. Bakın arkadaşlar, işte eğlence burada. Ben de gelip buralarda eğlenmek istiyorum. Oriental Hande'ymiş kendisi. Öyle mi? İsmi yazıyor. Gökçe bana Beyaz Saray'da hamburgerinden vermedi. Ama ben sen söyleyeceksin zannettim kendine, Evet. o yüzden. O sebeple açım. Evet. Arkamda dilimden düşürmediğim kokoreç var Gökçe. Sen bence kokoreç görünce otomatik olarak dayanamıyorsun şöyle herhalde. gel. Bir kokoreç deneyelim. Bakalım lezzeti nasılmış. İlk defa ben de burada deneyeceğim. Oldukça da güzel gözüküyor. Evet, dene bakalım. Yarım kokoreçin fiyatı da 300 Türk lirasıymış Gökçe. Güzel. Hadi bakalım bir deneyelim. Merhaba, kolay gelsin. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bir tane yarım kokoreç alabilir miyim? Acı olsun domates. Olur, acı olur. Tamam, teşekkür ederiz. Bir tane. Evet, kokoreçimiz geldi. Gökçe denemeyecekmiş. Evet. Öncelikle Gökçe ekmek kıtır kıtır bak. Ekmek hemen benden geçen Hemen şöyle notu aldı. yakından gösterelim mi? Arkadaşlar kamera çekmem birazcık yamuk olabilir. Oldukça güzel gözüküyor. Bir tadımını gerçekleştirelim. Beğendin mi? Ne konuşamıyor. Bu arada ben şöyle söyleyeyim, içinde domates de var, biberi de var. Bu İstanbul usulü oluyor sanırım. Çok beğendi sanki. Eliyle sürekli harika işaret yapıyor. Bayağı beğendim. Lezzetli. İyi bakalım, afiyet Ben zaten olsun. kokoreçi genelde beğenirim. Ama oldukça güzel arkadaşlar. Domatesi, biberi. Bak ekmek şöyle biraz yağlı yağlı. O da ekstra hoşuma gitti. Falan Avşa Adası'nın olmazsa olmazı Evet. kokoreç. Her daim yenir. Bu arada konumu da gayet kolay arkadaşlar. Tam böyle merkezin ortasında. Şöyle yanında da doğal ürünler satan bir yer var. O zaman sana afiyet olsun. Yemeğin bitince devam ederiz. Tamam, bir peçete alayım ben. Şimdi kokoreçimi yedim. Orhan abiden rica ettim. Şöyle birazcık bahseder misin bize? Abi öncelikle eline sağlık. Gerçekten çok güzel. Afiyet şeker olsun, şifa olsun canınıza. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen Avşalı mısın? Ne zamandır buradasın ya da? 25 yıldır yaklaşık buraya gidip geliyorum. Urfalıyım ben. 25 yıldır Avşa'da hizmet veriyorum kokoreçte. Çok güzel, harika. Daha geçen sene burada mıydın acaba? Ben mi hatırlamıyorum? Yok, geçen sene bu sene burayı açtık. Daha önce şeyin altındaydık, Çınar altındaydık. Çınar altındaydın, Bu tamam. bizim ikinci şubemizdir. Anladım, süper. Bu sezon abi artık sonuna yaklaştık. Nasıl geçti senin için? Güzel miydi ada?
hani derse ki çok iyidir ama değil de bir durgunluk vardı. Sular kesinti vardı. Poyraz çıktı, gemilerin gelmemesi, gitmemesi bile sıkıntılar oldu. Yine de şükür yani böyle tam ağam şahım bir şey olmadı ama yine iyiydi. Yine de iyiydi. Evet. Şu anda mevsim sence nasıl? Hala devam ediyor ada. Birkaç gün daha, bir 10 gün, 15 gün daha devam eder. Ondan sonra zaten bugün yarın birkaç güne kadar okullar açılıyor. Pazartesi. Erkene çektiler okulları. Erkene çektiler. Çekmemiş olsa da havalar da efsane ama Gerçekten havalar en güzel şu anda. yani bundan bir ay önce bu havalar böyle değildi. Şans işte bu havalar bugün böyle oldu. Maalesef okul açılıyor. Herkes okullarına Herkes yavaş yavaş dönüyor. gidiyor. Bir dahaki sene inşallah kısmet nasip. İnşallah abi. Çok memnun oldum. Eline sağlık Allah tekrardan. razı olsun. Teşekkür ederim. Hadi sağ olun. Bir miyim? YouTube gezi videosu. Avşa Adası'nı gösteriyorum. Eyvallah, kolay gelsin. Abla neredesin? Heh, Buradayım. Orhan abi sağ olsun. Kok- Yerken şoförü çek. Tamam, tamam. Sağ olsun, güzel bir kokoreç yedik. Evet. Kendisi de birazcık aslında durumlardan bahsetti. Burada bak. Kolay gelsin. Merhaba. Sağ olun. Avşamızın küçük çok arabası. Değil mi? Her şey yolunda. Süper vallahi. Kolay gelsin. Bakın arkadaşlar herkes çok neşeli. Evet, evet. Orhan abiyle birazcık sohbet ettik. Aslında burada arkadaşlar yaptığımız Gökçe her sohbette sohbet bir şekilde susuzluğa geliyor. Aa öyle mi? Ben duymadım da siz sohbet ederken. Kendisi de birazcık su probleminden bahsetti aslında. Tabii ben eminim ki yetkililer Gökçe ellerinden geleni yapıyorlardır. Evet çünkü bence bunun bir çözüme kavuşması gerekiyor. Ya susuz olmaz gerçekten çok zor. Ama maalesef mesela İzmir'de, hatta bugün Gökçe bana mesaj geldi. Bilmiyorum, belki sana da gelmiştir aynı mesajdan. Saat 11 ile galiba sabah karşı 5 arası sular yokmuş. Yani aslında Türkiye'nin, belki de dünyanın genel bir problemi bu susuzluk problemi. Evet ama acaba susuzluğun nedenleri olarak aynı mı? Ben senin demek istediğini anladım. Yani sen Anladım. altyapı yetersizliğinden kaynaklı mı diye Ya tam düşünüyorsun? olarak hani sorunun kökenine inmek lazım nedir diye. Ya ben eminim ki seneye hallolacaktır. Evet Bu inşallah. problem, çünkü birçok insan gerçekten bu problemden Evet. muzdarip. Kokoreç ve ayrana 350 Türk lirası verdim Gökçe. Kredi kartı da geçiyor. Biz Evet. öyle ödedik. Kredi kartı da geçiyor. Gayet güzeldi. Gerçekten Evet. lezzetli bir kokoreçti. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi de böyle adamızda yürüyüşlere, sohbetlere devam ediyoruz. Arkadaşlar maalesef ki gördüğünüz gibi konser konser yok. yok. Belki de vardı biz geç kaldık. Artık saat çünkü gece 11'i geçti. Ya bazen burası Marmara Adası'na bağlı ya. Evet. Bir gün- 30'unda orada Evet. yapıyorlar, 29'unda burada ya da tam bak. tersi olabiliyor. Evet bugün aman pardon dün çünkü burada vardı demek ki bugün yok. Evet. Bu arada bakın burada böyle avşa evet. ile alakalı ürünler satılıyor. Yok bak almak istiyordu bir ara. Evet. Geldiğinizde Evet. böyle ufak bir hatıra alabilirsiniz. Hı hı. Şimdi iskelenin Şimdi oraya şuradan geldik. daha bir önceki videoda dondurma denedik. Bugün Evet. artık dondurma denemeyelim. Şimdi 30 şuradan bir. soslu bak koymuşlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Şimdi Gerçekten bu Özkaymak dondurmacısında çalışan herkes çok pozitif. Evet. Ya ben yıllardır geliyorum. Yıllardır aynı pozitiflik devam evet ediyor. evet ama ikizler ya ben hala karıştırıyorum. Evet, ben de zaman zaman Evet. karıştırabiliyorum. Şimdi arkadaşlar Avşa Pastanesi'ne geldik. Görüyorsunuz zaten önünde büyük bir kuyruk var. Gökçe bak, ikinci çöp arabası bu. Evet bu büyük olan. Evet. Biraz kalabalık. Evet, Şöyle ama çok ben çeşit sizlere var. bir ürünleri göstereyim arkadaşlar. Her şey var. Mesela doğum günü olduğu zaman da adada gelip buradan pasta alabilirsiniz. Yan tarafta çok güzel kuru pastalar var. Evet bak benim favorim şu üzümlü tarçınlı Tarçınlı olan. üzümlü. Ama çok kalabalık ya daha sonra mı çok gelsek? kalabalık. Evet, hadi biz buradan Tamam. ayrılalım artık. Başka sefer buraya gelelim. Müthiş bir yoğunluk var arkadaşlar orada. Evet. Biraz da adanın arka sokaklarında gezelim. Arka sokak dediysek o sahil kısmının hemen bir arkası. Şimdi size ben burada bir tane yoğurt önereceğim. Arkadaşlar reklam değil. Evet, işbirliği Yani ama değildir. mecburen Avşa reklam Peynir diyelim. Evi'nde hemen iskeleden çıkınca göreceksiniz. Şurada Dönce yoğurtlar var. Evet. Gerçekten çok lezzetli Gökçe yoğurtlar. Burada herkesin favorisi şu an bizim ailede. Evet, Dönce yoğurt aklınızda olsun, adaya geldiğinizde. Zaten büyük ihtimalle hani Balıkesir yapımı bir yoğurt. Evet. Biz şimdi
çınar altına çay içmeye gidiyoruz. Keşke pastane kalabalık olmasaydı, yanımıza ufak tefek bir şey de alırdık. Orada herhalde izin veriyorlar değil mi Gökberk bir şey yemeye? Verirler ya. Bence herhangi bir Evet. problem olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü mesela biz eskiden İskele'nin oradaki çay bahçelerinde hep böyle pastaneden simit falan alıp orada Evet. yerdik. ya Burası benim beklerken. favori kahvem. Aa, sen buraya hiç geldin mi Tabii ki? seviyorum ben burayı. Gerçekten. Evet, motorla Benim geldiğim hiç haberim zamanlarda yok. burada çay içiyorum. Hı hı. Süper, manav da var. Bak her şey var. Bakın burada manavımız var. Evet. Aa bak yok, bak şurayı gösterelim mi? Buraya hiç gelmedik ama Burada böyle güzel bir bakın arkadaşlar, Asmalı diye saklı bir yer. Restoran, Bak kafe tarzı kahveler bir de yer. var. Her Evet. şey var. bakın bizim yine meşhur yoğurt, Dönce yoğurt. Burada da satılıyormuş bak yoğurt. İlginç. Burası Çınar Altı olarak, Çınar olarak da keza geçiyoruz. Çınar Altı. Evet, biz geçen sene burada maç izlemiştik. Burada da her şey Aa var bak arkadaşlar. gel yok, bak fiyatlarına bakalım. Lahmacun, kaşarlı pide, kıymalı pide, karışık pide, Adana, Urfa, Adana dürüm. Evet. Ve çorbalar da bulunuyor. Genellikle burası böyle gece hayatının Biraz önce takipçilerimizle karşılaştık ve ilginç bir şey söylediler. Sizin sayenizde Avşa'ya yerleştik dediler. Ve demek ki videoların böyle etkileyici bir özelliği de oluyor. evet, hanımefendi mutluluğunu seninle Evet gerçekten vallahi çok biz içten bir böyle şekilde paylaştı. çak yaptık falan. Ne güzel güle güle otursunlar. Avşa güzel ya bence. Avşa'ya yerleştik derken acaba kışları da yerleşti mi? Eğer ki bu Ha, video onu kendisinin önüne düşerse, yorum atarsa seviniriz. Çünkü kışın burada gerçekten koşullar birazcık sert Gökçe. Zor evet. Belki hani yaz olarak söylemiştir. Belki. Ben de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Arkadaşlar böyle arka sokakta Atamer'in Bahçesi diye bir yer de var. Biz burada 2 kere kahvaltı da yaptık. Gökberk daha sonrasında böyle akşam oturmak için de geldi. Keyifli, güzel bir yer. Yani hani sırf buraya geldiğinizde bence ön tarafa değil böyle arka taraflarda da birazcık gezerseniz gizli kalmış yerleri de bulabilirsiniz bence. Gelenin diğer tarafına geçmeyeceğiz dedik ama yine yol bizi finali buraya artık. çıkardı. Başka bir yerde yahut çay içerek de yapabiliriz. Aa evet Çınar bakalım. altını gösterdik. Bu sokak da bu böyle Avşa'daki gerçekten en güzel sokak. Burası Denize açılan. Evet bence öyle. He, çok güzel ya. Gel kardeşim, insanlar kahkaha atıyor. Hemen bakın. Arka sokak nasıldı? Ön nasıl Gökçe? Ne kadar hareketli? Nasıl Evet. hemen değişti? Ay çok güzel. Ne tarafa doğru gidelim, sona doğru mu? Tabii o tarafa doğru birazcık bir yürüyüş gerçekleştirelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada size bir şey anlatmak istiyorum. Bence ilginç bir şey. Atatürk'ün aşçılarından biri bizim dedemizin dedesiymiş. Mehmet Yücel. Evet. Bu bana Nereden aklına geldi şimdi? Ya bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ya, oradan aklıma geldi. Dedem hep böyle hikayelerini anlatıyordu. Ben de aklımda kalanlardan bir tanesini söyleyeyim. Mesela Atatürk yemeğin içinde soğanı sevmiyormuş. O yüzden Mehmet Yücel şey yapıyormuş. Böyle soğanı tülbente sarıyormuş. Onu yemeğin içine daldırıyormuş. Hani tadını yemeğe geçirsin diye. O şekilde mesela veriyormuş. İlginç. Atatürk birazcık bana benziyor. Öyle mi? Ben de pek soğan sevmiyorum. Öyle aklıma geldi. Onu da Tabii böyle Atatürk'ün bir analım. benim bildiğim kadarıyla Gökçe birden çok aşçısı var. Tabii evet ama Ya da farklı dönemlerde çalışan farklı aşçıları da mevcut. ama dedemin dedesi bayağı uzun yıllar Evet, baş aşçılık aşçısı. yapmış. Evet. Yan tarafta bir türkü bar var. Adanın merkezin sonu gece kulüplerinin olduğu bölge. Evet. Şimdi sizlere bu gece kulüplerinin olduğu kısmı da gösterelim. Hani ben buradaki gece kulüplerini açıkçası, teşekkürler. Gece kulüplerini açıkçası tercih etmiyorum. Uzun yıllardır da geldiğim söylenemez. Gökçe zaten hiçbir zaman gelmedi. Yo, ben geldim buraya. Geliyor muydun? Evet. Bir dönem Martı güzeldi. Evet. Değil mi? Biz küçükken geliyorduk. Gökçe geliyormuş ya. Evet. Martı'ya. Küçükken ilgimizi çekiyordu, geliyorduk. Yalnız bence bu sene burada ses desibeli ile alakalı bir şey ayarlamışlar Gökçe. Azaltmışlar gibi. Kesinlikle azaltmışlar. Eskiden önünden geçemezdik. Gümbür gümbür çalardı. Hemen Gökçe sağ tarafımızda adanın sevilen kafeteryası. Fener Nargile. Fener diye geçiyor şu anda. Ben burada da çok oturmuştum. Eskiden. Gökçe'nin adada gerçekten yapmadığı kalmamış. Zaten aile. Ne yapalım, o zaman küçükken sürekli gidip işte
ne bileyim bir yerde oturmak istiyorsun, bir şeyler oynamak istiyorsun. Vakit öyle geçiyordum. Eskiden biz böyle 2-3 kere falan köye inip eve yürüyorduk. Hadi ya, o da. Evet. Artık öyle yapamıyoruz. Ya deniz ya yürüyüş. Yani gerçekten böyle nostaljik bir imaj vermek istemem ama eskiden adamız çok daha güzeldi. Öyle mi diyorsun? Bence öyleydi ama tabii bu sadece değişiyor. adayla alakalı değil, eski şeyler hep daha güzeldi. Tabii. Ama bence hala ada o nostaljik halini de koruyor bir yandan. Evet, diğer yerlere göre tabii ki de. Evet. Havası gerçekten çok temiz Gökçe. Evet, havası çok güzel. Burada araba trafiği belli bir ölçüde. Fabrika zaten yok. Evet. Hava kirliliği Aynen oldukça yok. az. Arada arkadaşlar Marmara Adası'nda böyle mermer falan çıkarıyorlar ya, oradan ses geliyor. Sanki burada böyle deprem oluyormuş gibi zannediyorsunuz ama değil, yani korkmayın. Evet, orada. Arkadaşlar bize Eylül ayında Avşe'ye gelinir mi diye de çok soru geliyor. Hemen size de bunun hakkında bilgi vereyim. Mesela bugün 30 Ağustos'ta gerçekten çok güzel bir yaz günü geçirdik. Denizin suyu birazcık soğumuş ama hiç üşümedik. Zaten rüzgar da yoktu. Rüzgar olmayınca yani pek bir sorun olmuyor. Yarın bugünden 3 derece daha da sıcakmış. Benim haberlerden gördüğüme göre Eylül'ün ilk haftası güzel ve sıcak geçecek. O yüzden hani belki Eylül'ün ilk haftasını değerlendirmek istersiniz. Bu şekilde. Adanın belki de en hareketli, en renkli bölgesine geldik. Luna Park'a geldik Gökçe. Evet ama sanki Luna Park birazcık boş gibi. Evet arkadaşlar, baksanıza kimseler kalmamış artık Luna Evet, Park'ta. belki de saat artık geç oldu diye olabilir. Sağa geç diye mi? Ben sanki sezon az diye. Tabii ama bence okullar açılacak ya artık. Gerçekten evet. Çocuklar gitmiş olabilir. Okulların erken açılması Avşa Adası gibi turizm bölgelerini resmen Gökçe kalbine vurulan bir mızrak. Ne yapsın çocuklar okula gitmesin. Okulu ekin çocuklar. Yok, öyle demeyelim. Öyle demeyelim. Aynen. Ama tabii ki de gerçekten sadece burası için geçerli değil. Ben eminim ki Türkiye'nin bütün yazlık yerleri için geçerli. Evet, galiba eskiden okullar daha geç açılıyordu. Gitgide sanki erkene Gitgide geliyor. evet erken Evet. öne doğru çekmeye başladılar. Evet, neyse hayırlısı olsun diyelim. Biz de bu arada Gökberk'in canı tiramisu çekmiş. O Evet. yüzden Bavula kafeye gideceğiz. Bakalım tiramisu var mı? İnşallah vardır. Babula Kafe arkadaşlar Gökçe'nin favori kafesi. Evet. Gerçekten. Gökçe'nin en sevdiği kafeterya olabilir. Aynen. O yüzden bu güzel günü de orada sonlandıralım istedik. Hadi bakalım Babula'ya doğru gidelim. Hem de birazcık bu kısmı da bakalım. Buralarda neler var neler yok. Bak burada kıyafetler falan satılıyor. Şöyle yan tarafımızda. Evet. Ya benim burada ilerleyen süreçte böyle bir Gökçe seyyarla bir hamburger, sosisli, hot dog Yesek de beraber bir şeyler isterim. yapasım var. Acaba o nasıl olur? Ne diyorsunuz? Bunun hakkında bir ara tartışalım. Evet, çünkü Gökberk'in aşçılık Şöyle bak. belgesi var. Evet. Şöyle bir şey Gökçe. Evet, güzel olur, yakışır. Ve ben işimi hakkıyla yapabileceğimi düşünüyorum. Gerçekten. Yani özellikle yapan varsa bilmiyorum. Lakin bu adada güzel bir hot dog şu Evet. eksiği olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Hep benim de nedense böyle denizden çıkınca bir Hot dog değil mi? Evet, insanlar Şöyle bir geliyor. el yapımı gerçekten. Hardal sosu. Çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Oo, sevindirici haber. Tiramisu varmış. 2 çayımızı söyledik. Tiramisu'muzu da söyledik. Gelmesini bekliyoruz. Hemen arkadaşlar Luna Park'tan girdikten sonra sol tarafa dönerseniz sizleri Babula Kafe karşılayacak. Gerçekten çalışan hanımefendiler de çok tatlı. Evet. Onlar da ikiz miydi? Yok, hayır onlar kardeş. Ve buranın bir diğer güzel yanı, eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız hemen yan tarafında gördüğünüz üzere bir meyhane var. Ben bu kafeyi de çok seviyorum. Şu şekilde bakın aydınlatmalar yapılmış, ışıklandırılma. Yine tabii orası da müzikli arkadaşlar. Yan taraf müzikli olduğu için bu kısım da müzikli. Şöyle 2'ye bölelim. Tiramisu'muzu. Güzel oldu Gökberk. İyi aklına geldi. Bence de. Evet. Şöyle bir tane söyledik. 2 kişi Gökçe ile Yetiyor bize. tadını çıkartacağız. Kokoreçin ilk ben tadına baktım. Hadi bunun da sen bir tadına bak. Bir yorumla bizler için. Bakayım. Şöyle. Müzikte durdu bu arada. Bence çok beğeneceksin. Buranın tiramisu'su gerçekten lezzetli oluyor. Şöyle yanında da birer tane çay söyledik arkadaşlar. Evet, güzel bir tiramisu ve çay içtik. Evet, gerçekten çok keyifli geçti. Bana çok iyi geldi orada oturmak. Gökberk'in de bayağı hoşuna gitti. Hatta Evet. dedi ki ben dedi seneye dedi Avşa'yı daha dolu dolu geçirmek istiyorum. Evet, Bunun bu tarz hakkında böyle konuştuk. kararlar aldım. Evet. Gerçekten aşağısı çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ama bence bu mevsimin getirisi de o çılgın kalabalık olmayınca Evet. adanın tadı biraz daha güzel çıkabiliyor. Bu sezonlar da gerçekten en güzel sezonları.
güzel bir Avşa akşamından, güzel bir Avşa gece yarısından daha doğrusu. Saate epey bir geç yaptık. Vedalaşalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Yavaş yavaş Gökçe artık Avşa sezonumuzun da sonuna doğru Evet geliyoruz. ya. Yine tabii ki de birkaç video daha çekip tekrardan aslında eski tempomuza, yani yurt dışı gezilerine geri döneceğiz. Evet. Öyleydi. İzlediğiniz için sağ olun. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın. Çok çok selamlar.